Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelini yapacağız. Yapılışı çok kolay, herkesin bildiği bir model. Aynı modeli daha önce vizon renkle yapmıştım. Bugün de beyaz renkle yapmak istiyorum. Yastığınızı isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz düz olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde durmasını istiyorsanız elyaf yastıkla olmuyor. İçinde kuş tüyü ya da kas tüyü olan o tarzda yastıklarla bu şekilde duruyor. Normal elyaf yastıklarla durmuyor. İsterseniz bu şekilde, isterseniz ortadan katlayarak da kullanabilirsiniz. Bu modeli ben daha önce ince iplerle, katon makramelerle denemiştim. Bugün de bambu iple size göstermek istiyorum. Beyaz rengi de çok şık durdu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu ipten farklı iplerde de paylaşmıştım. Vizon rengi ve hardal sarısı olarak da farklı renklerde de paylaşmıştım. Beyaz renk bütün mobilyalara uyacağını düşünüyorum. Hem spor hem klasik olarak kullanabilirsiniz. Püsküllerini yaparken de makarna ip kullanmıştım. O da ayrı bir hava kattı. Benim yastığım 50 santime 50 santim. Bu sefer yastığımı büyük yaptım. Çünkü aradığım iç yastık, içinde tüy olan yastık bakıyordum. Bu ölçülerde bulabildim. Bu daha küçük de yapılabilir. Büyük de güzel durdu. Küçük de yapılabilir. Şu anda ekranda küçük görünebilir ama yastığım 50 santime 50 santim. Bu yastık için toplamda püskülsüz halinde sadece dantel kısmını 2 adet 235 metrelik ip kullandım. Yani toplamda 470 metre sadece yastık kısmına gitti. Püskül için de bir tane makarna ip kullandım. Püskül içinde bu makarna iplerden kullanmıştım. Bunda 46 metre ip varmış. Bundan da hepsini bitirmedim. Yarısı kadar ip gitti. Püskülü isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Benim için bu yeterliydi. Kendi ipiyle püskül yapmak isterseniz onun için daha fazla ip gidecektir. Püskülü yaparken ben kalın ip kullandığım için daha az ip gitti püsküle. Ama kendi ipiyle bu büyüklükte bir püskül yapmak için daha fazla ip gidecektir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerden ricam, eğer Pinterest ve Facebook hesabınız varsa bu YouTube videolarını Pinterest ve YouTube hesaplarında oralarda paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız daha çok etkileşim olacaktır. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Beğen ve yorum desteklerinizi de bekliyorum. Yapacağınız her destek, paylaşım, beğen, yorum hepsi benim için çok değerli. Yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Şimdi videonun yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken ben bu şekilde bambu ip kullandım. %50 koton, %50 bambu. İçeriği bu şekilde. İpimde bir yumakta 113 gram 235 metre ip varmış. Püsküllerin bu şekilde daha büyük ve hoş durması için makarna ip kullandım püsküllerini yaparken. İsterseniz yastık kısmını yaparken kullandığınız ipi de kullanabilirsiniz. Bu makarna ipin benzer iplerini şu anda isimlerini hatırlamıyorum ama hepsi burada hesabıma ekledim. Bu bambu ip, yanlış hatırlamıyorsam Himalaya olması lazım. O ipi, buna biraz yakın o ipi kullanabilirsiniz. Benzer ipleri hepsi burada hesabıma ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aşağıda linkini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu ipleri ben Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Amerika'da yaşayan arkadaşlar Hobby Lobby mağazasından alabilir. Ayrıca Amazon hesabıma ekledim. Amazon hesabından da alabilirsiniz. Şimdi modele sihirli halkayı yaparak başlıyorum. İpimi alıyorum. Bu iki parmağın arasından geçiriyorum. Buna da doluyorum. Bu ipin rahat gelişini sağlamak için, yoksa direkt böyle parmağınıza sarıp da yapabilirsiniz. Ben kendi ip geçişimi bu şekilde ayarlıyorum. İkisinin ortasına bu işaret parmağımdan da dolayarak bu şekilde ipin gelişini rahatlıkla kendim ayarlayabiliyorum. Sihirli halka yaparken ipin kısa tarafını orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıcı tutuyorum. Bu doladığım ipin arkasından tığımı geçiriyorum. Bu ipimi alıyorum. Bir tur çevirerek bir zincir yapıyorum. Bu şekilde ben kendi sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu şekilde bana daha kolay geliyor. Şimdi yeni sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Şu anda bir trabzan oldu.
Sihirli halka içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Arada 3 zincir yapıyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar aynı boşluk içerisinde bu üçlü trabzanlardan 2 sefer daha yapacağım. Toplamda 4 üçlü trabzan olacak. Arada 3 zincir. Tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi sihirli halkamı iyice sıkıştırıyorum. Normalde diğer modelleri yaparken ben 3 zincir çekip burada sıramı birleştiriyordum. 5 zincir çekip yeni sıraya başlıyordum. Bu şekilde 5 zincir çekiyordum. Buraya gelerek normal köşe yapma işlemini yapıyordum. Bu şekilde yapınca yastıkta bir çizgi oluyordu. Onu önlemek için şimdi köşeden başlayacağız. Dediğim çizgi şu. Bakın başlangıç kısmı hep burada. Böyle bir çizgi oluşuyordu. Bu çizgiyi önlemek için artık hep köşelerden başlıyorum. O zaman bir çizgi olmuyor. Şöyle göstereyim. Bakın bunun 4 bölümünde de hiç çizgi yok. Bu çizgiyi önlemek için artık köşelerden başlayıp köşelerden bitireceğiz. O yüzden bu şekilde bitirmiyoruz sıramızı. Şimdi hem benim bu sırayı bitirmem lazım hem de sıra ortasından başlamam gerekiyor. Bir zincir yapıyorum, tığıma doluyorum. Bu yaptığım 3 zincirin sonuncu zincirin tepesine batarak çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapınca hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de tam ortadan başlamış oluyorum. Şimdi yeni sırayı yaparken bu şekilde hep köşe yapacağız. Köşelerde ikişer tane böyle üçlü trabzan yapacağız. Şimdi bunun ben yeni sırada tekrar böyle ortada bitmesi için köşenin tek tarafını yapacağım şu anda. 3 zincir. Aynı buradaki gibi benim ilk trabzanım. Aynı boşluk içerisinde bakın bu çakma trabzan yaptığım yere denk geliyor. 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. İlk yaptığım zincirle toplamda 3 oldu. 2 zincir. Tığıma doluyorum. Direkt köşeye geliyorum. Çünkü arada başka batacak boşluk yok. Köşeye geliyorum. Bu ipimi de arkada doluyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Köşeler hep bu şekilde olacak. Şu anda bu başladığımız yerde yarım köşe yaptık. Burada normal köşe. 2 zincir. Tekrar bu köşeye gelerek 3 trabzan yapıyorum. Aynı burada yaptığım köşe işlemini burada yapıyorum. 3 trabzan. Arada 3 zincir. Boşlukta tekrar 3 trabzan. Hep aynı sırayı tekrar edeceğiz. Bundan sonrası artık çok kolay. Tekrar köşeye geliyorum. 3 trabzan. Üç zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Buralarda yaptığımız gibi arada 2 zincir. Şimdi son köşeye geliyorum. Diğer tarafını yapıyoruz. Burada 1 yapmıştık.
Şimdi diğer tarafını yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Bu boşlukta 3 trabzan yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi hem birleştireceğiz hem ortadan başlayacağız. Bir zincir, tığıma doluyorum. 3. zincire batarak ipimi alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı birleştirmiş oluyorum. Hem de yeni sıraya başlamış oluyorum. 3 zincir, boşlukta 3 trabzan. İlk zincirle birlikte 3 trabzan. 1 2 3. 2 zincir, bakın boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. Buralarda normal 3 trabzan yapacağız. Sadece köşelerde köşe işlemi. 2 ve 3. Arada 2 zincir, köşeye geliyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir, tekrar tığımı doluyorum. Boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekip buradaki işlemi yapıyoruz. 1 2, boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekerek köşe işlemini yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi bir zincir ve bir çakma trabzan yaparak birleştiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. 2 trabzan daha yapıyorum aynı boşlukta. 1 2 ve ilk zincirle birlikte toplamda 3 trabzan oluyor. 2 zincir, boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir, boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir yapıyorum. Köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Ve bunu tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Çünkü hep aynı sırayı tekrar ediyoruz. Bundan sonraki sıralarda hep bu sırayı tekrar edeceğiz. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Sonra birleştirme aşamasına geçebiliriz. Ben beyaz olanını yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Bu şekilde tam ortasını, yastığın ortasına ekleyince böyle çapraz yapıyorum. Sivri köşeler yastığın kenarlarına doğru geliyor. Bu kenar tam köşeye kadar gelince ben ideal ölçüye ulaşmış oluyorum. Bakın köşeleri yastığın kenarlarına denk geliyor. Burası ortası tam yastığın ortasına. Bu kenar tam köşeye kadar gelince ideal ölçüye ulaşmış oluyorum. Ne çok büyük yapıyoruz ne çok küçük yapıyoruz. Bu şekilde arkada uçlar uç uca değiyor. Şimdi bunu ortadan ikiye katlıyorum. Tersi içinde kalıyor, düzü yukarıda kalıyor. Köşeler köşeye denk geliyor. Tam köşeden başlıyoruz. Sizinki ortalarda bitmiş olabilir. Oradan bu tarafa doğru gelebilirsiniz. Ya da ipinizi koparıp böyle köşeden başlayabilirsiniz. Şimdi iki köşeyi birbirine denk getiriyorum. Şu anda ikinci zincirin içindeyim. Karşı tarafında ikinci zincirin içinden batarak tek telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi ikinci zincirinde bir telini alıyorum. Arkadaki zincirinde bir telini alıyorum. İlmeklerimin içinden geçiriyorum. İz sürme yaparak birleştiriyoruz. Trabzanın arka telinden, arkadaki trabzanın bir telinden ipimi alıyorum.
ilmeğimin içinden geçiriyorum. İkinci trabzanın tepesinden de aynı şekilde. Üçüncü trabzanın tepesinden de aynı şekilde. Bu zincirlerde de aynı şekilde yapıyoruz. Zincirin bir telini alıyorum. Arkadaki zincirin de bir telini ilmeğin içinden geçiriyorum. İkinci zincirde de aynı şekilde bir tel oradan, bir tel buradan. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi trabzanlara geldim. Aynı şekilde bir tel buradan, bir tel karşıdan ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek iz sürümü yapıyorum. Bu şekilde iz sürümü yaparak birleştiriyorum. Bu kenara kadar aynı şekilde birleştiriyoruz. Burayı komple bitirdikten sonra diğer kenarı da yapıyoruz. Bu kenarı da birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar birleştirdim. Aynı şekilde diğer tarafı da birleştiriyoruz. O köşeden bu kenara kadar birleştiriyoruz. Sonra kısa olan kenarı yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde düzeltiyorum. Tam ortadan beri çekiyorum kendimi. Çekince yastık hemen kendi şeklini alıyor. Bu köşeler ucuca denk gelecek. Sonra iyice yastığımızı düzeltiyoruz. Köşeler ucuca bu şekilde düzeltiyorum. Böyle tam ortadan birleştirmeye başlıyorum. Ortadan beri birleştirmeye başlıyorum. İpimi bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepesinden, arka telinden bir tel alıyorum. Karşı tarafın telinden de benden taraftaki telini alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sıradaki trabzanı da aynı şekilde yapıyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan. Zincirlerde de aynı. Diğer tarafta yaptığımız gibi iz sürme yaparak birleştiriyoruz. Bir tel oradan, bir tel buradan. Trabzanların tepesinden de aynı şekilde. Bu şekilde köşeye kadar birleştirelim. Sonra aynı şekilde bu tarafı da ortadan başlayarak köşeye kadar birleştirelim. Bu kenarları birleştirdim. Bu kenarı da ortaya kadar birleştirdim. Burada yastık geçirmek için bir boşluk bıraktım. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. İpimi alıyorum. Yaklaşık 40 santim uzunluğunda 2 tane ip kesiyorum. İpi alıyorum ve ben elimde yapıyorum. İsterseniz bunu bir şeye sararak da yapabilirsiniz. Başlangıç kısmını tutuyorum. 20 defa elime sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eğer bunu kendi ipiyle yapacaksanız 50 defa sarabilirsiniz. Bu büyüklükte yapabilmek için ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Tek ipi alıyorum. Bu sardığım ipin arasından beri geçiriyorum. Ucuca düzeltiyorum böyle. Sonra 2 sefer düğüm atıyorum. Bir ve 2. Sonra bu püskülümü düzeltiyorum. Diğer ipimi alıyorum. Püskülüm boyunca tutuyorum. Yaklaşık
1,5-2 santim kadar altından parmağımı işaret alıyorum. Bu ipin uzun tarafını dolamaya başlıyorum bu şekilde. 2, 3, 4 sefer doluyorum. İpin diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. 1 ve 2. Sonra bu bağladığım ipi bu sardığım yerin arkasından bir tığımı geçiriyorum. Tek tek iplerimi buradan aşağıya çekiyorum. Aynı şekilde diğer ucunda öyle yapıyorum. Bu şekilde düzeltiyorum. Sonra püskülümü düzeltiyorum. Bu ucunu kesiyorum. Eğer fazlalık varsa bu fazlalıkları da düzeltiyorum. Bu şekilde püskülümüz de hazır. Bu şekilde 4 tane hazırlayıp köşelere takacağız. Püskül takarken bu köşelere takıyoruz. Köşeden beri tığımı geçiriyorum. İpimin tek tarafını oradan alıyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. 1 ve 2. Sonra bu bağladığımız ipi şu doladığımız ipin arkasından beri aşağıya çekiyoruz. Aynı burada yaptığımız işlem gibi. Bu şekilde püskülden aşağı çekiyorum. Eğer ipimiz püskülden uzunsa bu fazlalığı da kesiyoruz. Bu şekilde 4 püskülde takıyoruz. Bu arkada bağlamak için zincir çekerek bağlama ipi yapıyorum. Bu şekilde 50 tane zincir çekerek ipimizi hazırlıyoruz. Buradan bağlayacağız. İster bir tane ister iki yerden bağlayın. Bu isterseniz oraya düğme, çıt çıt herhangi bir şey takabilirsiniz. Ben bağlığımı ipini daha çok sevdiğim için bağcık yapacağım. Bu şekilde 50 zincir hazırlayarak bu şekilde 50 zincir çekerek bağımızı da hazırlıyoruz. Sonra yastığı içine geçirerek bitmiş halini gösteriyorum. Dantelimi yastığıma geçirdim, bitmiş hali bu şekilde. İsterseniz bu şekilde düz kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde ortasını hafif böyle bastırarak da kullanabilirsiniz. İki türlü de gayet çok hoş durdu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayalım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.